Bir tasarımcı olarak sadece tasarım yapmak yetmiyor. Sürecin her aşamasına, fotoğrafından baskısına kadar hakim olmamız gerekiyor. Özellikle işin içerisine baskı ve üretim girdiği zaman yolumuz mutlaka CorelDRAW ile kesişiyor. Bugün CorelDRAW ile bir işbirliği yapıyoruz ve meşhur grafik suite paketini masaya yatırıyoruz. Tasarımcılar ve yeni başlayanlar için birçok çözümü içerisinde barındıran CorelDRAW Graphic Suite'i gelin beraber inceleyelim. İncelemeye ilk olarak Graphic Suite paketinin kalbi olan CorelDRAW programını çalıştırarak başlıyoruz. Programı çalıştırdığımızda bu şekilde bir başlangıç ekranı bizi karşılıyor. Bu başlangıç ekranında size göstermek istediğim birkaç tane nokta var. Direkt şu Get Started bölümünde yeni bir çalışma sayfasını kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Onun altında CorelDRAW web versiyonu yer alıyor. Bu web versiyonunu ilerleyen dakikalarda ayrıca anlatacağım size. Workspace bölümü oldukça hoşuma gitti açıkçası. Çünkü eğer CorelDRAW'a veya tasarıma yeni başlıyorsanız buradaki Light modunu kullanarak oldukça sade bir arayüzle CorelDRAW'ı öğrenebiliyorsunuz. Onun altında da bir Touch bölümü var. Eğer bir dokunmatik ekranda CorelDRAW'ı kullanmak isterseniz de direkt buradan Touch bölümünü tıklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi biz yeni bir çalışma sayfası oluşturalım. Bunun için Get Started bölümüne tıklıyorum ve buradan New Document bölümünü şu şekilde seçiyorum. Karşıma bir özelleştirme penceresi geliyor. İstersen ben buradan istediğim ayarları girip çalışma sayfasını oluşturabilirim. Bunun dışında bir de Template bölümü var. Burada da CorelDRAW'ın bize sunmuş olduğu hazır template'leri kullanarak çalışma sayfası oluşturabilirim. Bir kere tıkladığım zaman da şu şekilde sağ tarafta hepsinin bir ön izlemesi görünüyor. Biz yine Document Setting bölümüne gelelim ve buradan şöyle bir A4 çalışma sayfası oluşturalım. CorelDRAW vektörel tabanlı bir program arkadaşlar. Örneğin içerisinde çizmiş olduğunuz bir logoyu ister bir kartvizitte isterseniz bir binanın cephesini kaplayacak şekilde büyütün. Herhangi bir bozulma ve pikselleşme olmaz. Yani bu program içerisinde logo tasarımları, illüstrasyonlar, broşür ve katalog tasarımları, tişört tasarımları gibi birçok çalışmayı da oluşturabiliyoruz. Şimdi CorelDRAW içerisindeki beğendiğim özellikleri beraber incelemeye başlayalım. Diyelim ki müşterinizden JPEG bir görsel geldi ve bu JPEG görseli baskıya hazır hale getirmeniz gerekiyor. Yani vektörele çevirmeniz gerekiyor. CorelDRAW içerisinde bunu kolaylıkla yapabiliyoruz. Üstteki menüye geliyoruz. Bitmaps seçeneğine tıklıyoruz. Ardından Outline, Trace ve burada karşımıza bazı seçenekler çıkıyor. Örneğin logoyu seçebilirim, detaylı logoyu seçebilirim ya da clip art'ı seçebilirim. Diyelim buradan clip art'ı seçtik. Bizim görselimize daha uygun çünkü. Buradan öncesi sonrasını şu şekilde görerek sağdan da çeşitli ayarlamaları yaparak OK dediğimiz zaman çalışmamız hızlı bir şekilde vektörele dönüşmüş oluyor. Şuradan mesela şu kısma çift tıklayıp sağ taraftan da istediğim rengi verip düzenlemeyi yapabiliyorum. Artık çalışmayı istediğim gibi baskıya gönderebilirim. CorelDRAW'ın bir güzel yanı da yine Graphic Suite içerisinde yer alan diğer programlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor olması. Örnek olarak File Import diyerek bir tane fotoğrafımızı CorelDRAW içerisinde açalım. Yeterli oranda büyüttükten sonra istersem üstteki panelden Edit Bitmap diyerek direkt olarak PhotoPaint'e fotoğrafımı aktarıyorum. Burada da araçlar panelinden Magic Wand Mask'ı seçiyorum ve şu şekilde Shift'e basarak arka planı seçip Object panelinden arka planımı temizliyorum. Finish Editing'i tıklıyorum, Yes diyorum ve yeniden CorelDRAW içerisine döndüğüm zaman arka planımın temizlendiğini görüyorum. Hatta vektörel olarak da bir tane de şekil çizelim buraya. Fotoğrafı uygun olsun. Bunu da en arkaya gönderelim. Ve işte saniyeler içerisinde bir tasarım yapmış olduk. CorelDRAW'ın bir diğer özelliği de fotoğraflar üzerinde doğrudan çalışabiliyor olmamız. Yine bir fotoğraf açalım CorelDRAW içerisinde. Daha sonrasında üstteki menüden Bitmaps seçip ardından Image Adjustment Lab'ı seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi fotoğrafım otomatik olarak renklendirildi. İstersem bu fotoğrafın rengini kendim de bu şekilde düzenleyebilirim. Mesela bu şekilde bir renk verdiğimizi düşünelim. Ardından Properties panelinin üzerine geliyorum. Şuradan brush ikonunu bir kere seçiyorum. Burada farklı tipte brush seçenekleri var. Örnek olarak şuradan Silk Flower'u seçip görmüş olduğunuz gibi fotoğrafın etrafına uyguluyorum. İstersem bunun rengini de yine fotoğrafın üzerindeki renklerden kullanıp şöyle farklı bir tarza büründürebilirim. Alt kısımdaki seçenekleri birazcık daha böyle kurcalayıp farklı tarzlarda görüntüler elde etmem mümkün arkadaşlar. Benim için en uygun görüntüyü seçtikten sonra yine araçlar paneline gelip bu brush'ı farklı bir şekilde de kullanabilmem mümkün. Araçlar panelinden Painterly brush'ı seçiyorum. Üstten yine az önce kullanmış olduğum brush'ı seçip şöyle küpe kısmından aşağıya doğru buradan da farklı bir renk verelim, daha iyi görünsün, daha kontrastlı olsun.
şöyle bir görüntü oluşturmuş olduk. Gerçekten bu brushlarla uğraşmak çok hoşuma gitti. Acayip eğlenceli duruyor. Diyelim ki CorelDRAW içerisinde broşür, katalog gibi bir tasarım hazırlamak istediniz. O zaman ne yapacaksınız? Bir de ona bakalım. Buradan New Document bölümüne tıklıyoruz ve ardından Number of Page bölümüne kaç sayfaya ihtiyacınız varsa onu buraya yazıyorsunuz. Tabii ki çalışmamız CMYK olmalı. Bir de sayfa görünümüne direkt buradan karar verebiliyorsunuz. İsterseniz sayfaları tek tek görünsün isteyebilirsiniz ya da hepsinin toplu bir şekilde görünmesini de seçebiliyorsunuz. Ardından başka bir ayar yapmadan OK seçeneğini seçelim. Gördüğünüz gibi sayfaların tamamı karşımda görünüyor. Alt kısımdan istediğimiz sayfayı seçip o sayfa içerisinde çalışma, tasarım oluşturabiliyorsunuz. Ekstradan Master Page sistemi de var CorelDRAW içerisinde. Örneğin şuradan sağ kısımdan Master Page bölümünü seçiyorum ve buradan da Desktop'ını seçiyorum. Ve buraya bir tane şekil oluşturuyorum. Aynı zamanda buna bir de renk verelim. Burada Page 1'in içerisine gelmiş. Mesela bunu sürükleyip şöyle aşağıya doğru Master Page içerisine yerleştirdiğim zaman tüm sayfalarda görünür olduğunu görüyorsunuz. Peki bunu nerede kullanacağız diye soracak olursanız eğer, bunun bir logo olduğunu düşünün. Her sayfaya tek tek eklemek yerine Master Page'e eklediğiniz zaman tüm sayfalarda otomatik olarak logonuz görünecek arkadaşlar. Şimdi de Graphics Suite ailesinin diğer bir parçası olan Corel Photo Paint programının öne çıkan özelliklerini beraber inceleyelim. Diyelim ki bu şekilde bir fotoğrafımız var ve fotoğrafta olmasını istemediğimiz kişiler var. Bunu kolaylıkla Photo Paint içerisinden nasıl çıkarırız? Gelin ona bakalım. Bunun için üstteki menüden Image bölümüne geliyorum ve buradan Smart Carver seçeneğini seçiyorum. Fotoğraf üzerinden çıkarmak istediğim kişiyi şu altta Object Removal kısmını göreceksiniz. Buradaki kırmızı ikonun olduğu kısma ve eksi görünen kısma basıyorum. Alttan brush size'ımı da şöyle 150'ye getiriyorum. Ardından yapmam gereken şey şöyle çıkarmak istediğim noktayı boyamak. Çıkarmak istediğim noktayı tam olarak boyadıktan sonra alt kısımda oklar göreceksiniz. Şuradan içe dönük iki oku şu şekilde tıklıyorum ve işte gördüğünüz gibi fotoğraftaki kişi yok olmuş oldu. Arada görüyorsunuz hafif bir geçiş izi görünüyor. Onun için de buradan Background Fusion butonuna bir kere basıyorum ve aradaki geçişi birazcık daha yumuşatıyor. Ufak tefek müdahalelerle de kısa bir sürede fotoğrafım bu şekle gelmiş oldu. Şimdi geçelim bir diğer özelliğimize. Diyelim ki bir marka için, bir kıyafet markası için bir katalog tasarlıyorsunuz ve kıyafetin farklı renklerdeki varyasyonları yok. Bunları sizin oluşturmanız gerekiyor. Burada mesela bu elbisenin rengini nasıl değiştirebiliriz ona bakalım. Üstteki menüden Adjust'a tıklıyorum ve buradan Replace Colors'ı seçiyorum. Daha sonrasında açılan panel üzerinden şurada Original bölümünü göreceksiniz. İsterseniz buradan kendiniz bir renk seçebiliyorsunuz ya da buradan damlalık aracını alıp direkt olarak renge bir kere tıklamanız yeterli. Ardından yapmamız gereken şey buradaki New bölümünden İstediğimiz rengi şöyle hareket ettirerek yakalamak. Mesela bu renk benim için uygun diyelim. İsterseniz buradan Smooth bölümünden rengin geçiş yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısımdaki renk çemberinden de şöyle azaltma ve artırma yaparak da mesafesini de ayarlayabiliyorsunuz. Tasarımcıların en büyük hastalıklarından bir tanesi de font biriktirmektir. Yüzlerce font bilgisayarımızda birikir ve bu sistemimizi acayip bir şekilde yorar. Graphics Suite içerisindeki Corel Font Manager ile birlikte buna bir çözüm getirilmiş. Şöyle programımızı bir çalıştıralım. Direkt olarak söyleyeyim, bu programla birlikte artık internetten ekstra olarak font indirmenize gerek kalmıyor. Şöyle göstereyim hemen size. Şurada sol kısımda CorelDRAW Fonts ve Google Fonts olarak iki tane bölüm göreceksiniz. Google Fonts içerisindeki tüm fontlar bilgisayarınızda online olarak görünüyor. Eğer isterseniz buraya grafik tasarım yazalım. Burada bir ön izleme ekranı görüyorsunuz. Beğendiğiniz fontu sadece mesela şu fontu beğendim diyelim. Akronim Regular Normal. Şimdi CorelDRAW içerisine geçiyorum. CorelDRAW içerisinde aynı yazıyı yazdım. Font bölümüne geliyorum. Buraya akronim yazdığım zaman fontun bende olmadığını görüyorsunuz. Font Manager içerisine tekrardan geldim. Sağ tıkladım. Install dedim. Şimdi tekrardan Corel içerisine geldim. Buraya akronim yazıyorum ve font görmüş olduğunuz gibi CorelDRAW içerisine saniyeler içerisinde geldi. Bunun dışında eğer isterseniz beğendiğiniz fontlardan bir koleksiyon da oluşturabiliyorsunuz. Örneğin buraya Add Collection deyip buradan kendi fontlarınızı gruplayıp bunlara kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Mesela genelde şöyle olur. Bir sürü font beğenirsiniz ama bunların hepsini bir araya getirmek, tekrardan hatırlamak bayağı güç oluyor. Bu koleksiyon özelliği de bayağı iş görür diye düşünüyorum. Ayrıca diyelim ki CorelDRAW içerisinde çalışıyorsunuz ve müşterinize bir ekran görüntüsü göndermeniz gerekiyor.
gerekiyor. Bunun için de CorelDRAW Graphics Suite içerisinde yer alan bir program var. Bunu çalıştırabilmek için CorelDRAW içerisinden buradan Corel Capture programını direkt olarak çalıştırabiliyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere geliyor. Örneğin ekranın tamamını seçebilirsiniz ya da bir menüyü seçebilirsiniz ya da kendi istediğiniz bir alanı seçebilirsiniz. Biz burada direkt bir alanı seçelim. Burada Hotkey bölümünden de kısa yolunu görüyorsunuz. Aynı zamanda da ekran görüntüsünün konumunu ve formatını da buradan seçiyorsunuz. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra Capture'a tıklayalım. Klavyeden şimdi F7 butonuna basıyorum ve gördüğünüz gibi sol üstte bir ekran belirdi. Çalışmamın tamamını şu şekilde seçiyorum. Ekrana sonrasında bir kere tıklıyorum ve ekran görüntüsü alındı. Kendi oluşturmuş olduğum klasör içerisinden de ekran görüntüsünü müşteriye bu şekilde gönderebilirim. Ayrıca CorelDRAW'ın browser üzerinde kullanabileceğiniz 2 tane de web tabanlı uygulaması var. Bunlardan ilki CorelDRAW Web ve diğeri de CorelDRAW Go. Hemen hızlıca onların da özelliklerine bakalım. CorelDRAW içerisinde masa üstünde bir çalışma yaptınız. Daha sonra tatile gittiniz ya da dışarıdasınız vesaire. Bu dosyaya erişmek istiyorsunuz. Üst kısımdan File bölümüne geliyorsunuz. Save to Cloud seçeneğini seçiyorsunuz ve dosyanızı buraya isim verip çalışmanızı cloud'a kaydediyorsunuz. Hemen CorelDRAW'ın web versiyonuna geliyorum. Buradan My Project kısmına tıklıyorum ve az önce kaydetmiş olduğum çalışmaya buradan çift tıklayıp anında düzenlemeye başlıyorum. Açıkçası CorelDRAW'ın desktop uygulamasından pek bir farkını göremedim. Her şey menüler, araçlar vesaire her şey neredeyse birebir aynı görünüyor. Şimdi gelelim CorelDRAW Go'ya. CorelDRAW Go'da illa tasarımcı olmanıza gerek yok. Kendi tasarımlarınızı, kendi logolarınızı vesaire yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir program da yüklemek istemiyorsunuz. Bunun için isterseniz hazır template'leri kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de kendiniz buradan çalışma sayfası oluşturup oldukça basit bir arayüzle CorelDRAW Go üzerinde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Örnek olarak bir tane çalışmayı yine açıp göstermek istiyorum. Sağ kısımdaki Properties panelinden istediğiniz özelleştirmeleri yapıp çalışmanızı kolaylıkla kaydedebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda göstermiş olduğum tüm uygulamaları, programları eğer ki siz de denemek isterseniz açıklama kısmındaki link üzerinden deneme sürümlerini herhangi bir ücret ödemeden deneyebilirsiniz. Açıkçası bu video benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Corel'i ilk defa kullandım ve gerçekten düşüncelerim pozitif yönde gelişti diyebilirim. Eğer CorelDRAW ile ilgili daha fazla video gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına devamı gelsin yazmanız yeterli. Ayrıca kanala ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz de beğeni butonuna bir kere basmanız benim için şahane olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.